Herkese günaydın. Merkez Bankası nihayet kötünün iyisini yaparak bu ay faizleri sabit tuttu. Fakat tabii beklediğimiz gibi bunun çok fazla bir etkisi olmadı. Bunu Aralık ayında yapsaydı tabii çok farklı şeyler konuşurduk. Ancak tüm dünyanın faiz arttırım sürecine girdiği bu dönemde bizim faizleri sabit tutmamız çok fazla bir şey değiştirmedi. Faiz sabit kaldı da ne oldu derseniz şu 4-5 Ocak tarihlerinde oluşan destek bölgesi tekrar gün içinde satışlar buraya kadar devam etse de burada alımlarla karşılaştık. Açıkçası bu 13.25, 13.32 artık önemli bir destek bölgesi. Tabii şu 12 Ocak tarihinde yaşanan satışlarla bu bölgenin kırıldığını görmüştük. Ancak şöyle bir konuda uyarmak istiyorum size. Kamu bankaları ve Merkez Bankası genelde müdahalelerini dolar üzerinden yapıyorlar. Bu tür kırılımlar gördüğümüzde, yani şu destek bölgesinin kırıldığını gördüğümüzde dönüp bir Euro Türk lirası grafiğine bakarsak daha sağlıklı kararlar alabiliriz. Bakın burada gene 4-5 Ocak tarihlerinde oluşan bir dip var. Destek bölgesi var. Buradan gelen alımlar sonrasında 12 Ocak'ta yapılan satışlarla bu destek bölgesinden Euro Türk lirası destek bulabiliyor. Ancak dolar Türk lirasında aşırı müdahale olduğu için bu destek bölgesi çalışmayıp altına sarkmalar yaşanabiliyor ki buna da ayı tuzağı denir. Gerçi halk şurada yapılan müdahaleye yakalanmamış. Yani buradaki şu basit bir sarkmaya elbette ki yakalanmayacak, ancak hani bu süreci daha rahat geçirirsiniz, daha huzurlu geçirirsiniz. Euro Türk lirası grafiğini takip ederseniz burada da gördüğünüz gibi bu destek gayet güzel çalışmış. O zaman dolar Türk lirasındaki bu sarkma da aşırı müdahaleden kaynaklı bir sarkma olarak kalır. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde aslında bizim asıl destek bölgemiz 13.25-13.32 bölgesi olacak. Bunun altında olası müdahalelerle sarkmalar da 13.10, 13.17'lere kadar devam edebilir. Şimdi önümüzdeki süreç artık son derece sıkıcı, şu yatayda geçecek bir döneme işaret ediyor. 12 Ocak tarihindeki müdahalenin geldiği zirveden bir düşüş trendimiz var. Aslında buna düşüş trendi demek çok doğru değil. Yatayda sıkışık bir seyir içindeyiz. Cuma gününde gene bu bölgede geçireceğini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta yukarıdan veya aşağıdan ne yöne doğru bir kırılım geleceğini gene takip ediyor olacağız. Ukrayna gerginliği var. Önemli bir kurumun başındaki kişinin istifa etme olasılığı konuşuluyor. Bu Merkez Bankası Başkanı'ndan tutun da TÜİK Başkanı'na kadar pek çok isim telaffuz ediliyor. Bu faizi sabit tutma konusunda Cumhurbaşkanı'nın ikna edilerek bu yola gidildiği konuşuluyor. Burada bir değişim olacak mı? Cumhurbaşkanı'nın söylemlerini dolayısıyla takip etmemiz gerekecek önümüzdeki hafta. Yani işte bunun gibi pek çok gündem konusunu takip ederek dolarda olası yöne karar vereceğiz. Zaten gözden kaçırdığımız haberleri de destek dirençlerimizin kırılımıyla bize sinyalini verecektir grafikler. Son olarak bir Euro Türk lirasındaki destek dirençlerimize de bakalım. Bu 4-5 Ocak tarihinden gelen destek bölgemiz Euro'da 15-15-11 bölgesinden geçiyor. Yukarıda önemli direnç 15.67-15.60 aralığında. Dolar Türk lirasındaki 13.90 seviyesine denk gelen Euro Türk lirası seviyesi de 15.79. Bu bölgelerin kırılımı bize yönü tayin edecek. Euro Türk lirasında da şurada gördüğümüz bir sıkışma var gene. Ama Cuma günü yani çok büyük bir gelişme olmadığı sürece bu bölgede yatay gene hareket edeceğini, şu hareketli ortalamaların altında üstünde bir seyir izleyeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta tekrar bu grafikleri incelemeye devam edeceğiz. Şimdi bir de altında neler oluyor ona bakalım. Ons altın 1833 direncini kırdı ve bu bölgenin üstüne yerleşmeye çalışıyor şu an. Gün içinde ons altında takip edeceğimiz destek bölgesi 1837-1835 aralığında.
Yukarıda önemli direnç bölgesi de 1847-1846 aralığından geçmekte. Bu kırılımlar yön tayin edecektir. Aşağıda önemli gördüğüm destek bölgesi ise 1822-1825 aralığı. Şurada bir aykırı mumumuz var. Bu tür hareketlerde önemli olur, güçlü destek olarak çalışır. Bakın burada da gene bir aykırı mumumuz vardı, ufak bir aykırı mum. Bu gördüğünüz gibi şu an için destek olarak çalışıyor. Ancak buranın kırılması 1822-1825 desteğini gündeme getirebilir ki buralara doğru bir sarkma normal bu yükselişin bir düzeltmesi olarak görülmelidir. Onsun bu güçlü duruşu gram altında da dolar Türk lirasından daha az etkilenmesine sebep oluyor. Ons altının yükselişi gram altında şu 768 desteğine kadar geri çekilmeleri engellemiş gözüküyor. Yukarıda 800 hala önemli bir direnç bölgemiz. Bu bölgede yatay hareketler mevcut. Dolar Türk lirasından da olası bir destek gelirse yukarıda 817 direncini kıracağını tahmin ediyorum gram altının. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Haftanın son gününden güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.